Şimdi Calculus of Variation'da Lagrange Euler fonksiyonunu çözmemiz gerekiyordu. Ekstremum noktalarını bulabilmek için. Evet, bir fonksiyoneli. Şurada bir fonksiyonelimiz var mesela, tanımlı diyelim. Bu fonksiyonelin değişimini, diferansiyelini tanımlamıştık. Hatırlarsanız işte geçen derste onu takip edersiniz. Ondan sonra buradan fonksiyoneli tüm durumlar içerisinde, yani x durumları içerisinde aldığı maksimum ve minimum değerleri tespit etmek istiyoruz. Durumlar üzerinden tanımlanan bu fonksiyonel yani objektif fonksiyon oluyor, aslında bizim amaç fonksiyonumuz oluyor. Bu amaç fonksiyonu en iyi durumları aldığı yörüngesi ekstremum oluyor. Kendisi de objektif fonksiyonun kendisi de ekstremum noktası olmuş oluyor. Evet, bunun gerek şartı neydi? Necessary condition for extremum. Bir tane noktanın ekstremum olacak şekilde küme içerisinde, yani objektif fonksiyonu optimum derecede tutan maksimum veya minimum, ekstremum noktalarının yani ekstremum yörüngelerinin o state denklemi oluyor, aynı zamanda optimal kontrole karşılık geliyor. Gerek ve yeter koşulu Lagrange Euler denklemi çözmekte. Ve burada tabii de başlangıç kısıt koşulları, boundary condition'lar verilmesi lazım. İlk başlangıç koşulundaki değeri ne? Bitiş değeri ne? Bitiş zamanı ne? O zaman ne oluyor? Önce Euler Lagrange denklemi yazıyoruz sembolik olarak. Daha sonra boundary condition problemi çözüyoruz. Burada bir örnek vermiştik. Eğri iki çizgi arasında en kısa yol. Bunun yörüngesini bulmuştuk. Yani curvature, radius of curvature. Bunun minimize etmesi, yani iki nokta arasındaki minimize edilmesi gereken fonksiyon nedir diye. Mesela bu, çünkü iki noktada farklı mesafelerden gidebilir. Uzun mesafe, kısa mesafe, bir sürü yol var değil mi? Bu yollar arasındaki bu eğriyi o zaman radius of curvature cinsinden tanımlamak gerekiyor. Curvature'ı minimize etmek lazım değil mi? O zaman ne oluyor? Şurada bu onun denklemi olmuş oluyor. Şeye bağlı, x'in türevine bağlı tek bir değişkeni. Bundan Lagrange Euler denklemi çözüyorduk. Ondan sonra A ve B sınır şartlarını yazıyoruz. Sınır şartlarını sisteme entegre edince eğri doğru olduğunu buluyorduk. Tamam. Şimdi artık yeni probleme geçelim. Daha sonra devam edelim. Yeni problemimize bakalım. Mesela böyle bir ekstremum noktası verilmiş. Şimdi ekstremum noktası verilmiş. Cx eşittir. Nedir bu? Sıfırdan 3'e. Başlangıç zamanı sıfırmış. Bitiş zamanı 3'müş. X kare artı x datın karesi. Bakın bu denklemde hem x var, x dat var. Eksi x çarpı x dat gibi bir objektif fonksiyonumuz olsun. Bu zamana bağlı bir integral fonksiyonu. X ve başlangıç koşulları x sıfırda 1 almış. X 3'te boundary condition'ları 2'ye eksi 3 almış. 2'ye eksi 3 değeri almış. Evet, şimdi bunu bir çözelim bakalım. Ne yapıyorduk bunu çözebilmek için? Example 2 dedik. Lagrange Euler denklemini çözmemiz gerekiyordu. Onu şimdi sembolik olarak çözelim. Evet. Euler equation. Şuradan Euler equation sıfırdan başlayalım. Sembolik olarak türeteceğiz. Bizim türev fonksiyonumuz vardı. Şu türev fonksiyonu, türev alma fonksiyonu sembolik türev oluyor. Paylaştık sizinle sembolik türev alma operatörünü. Şimdi Lagrange Euler denklemini biliyoruz zaten. Öncelikle fonksiyonelimizi yazalım. Phi eşittir. Phi bizim fonksiyonelimiz olsun. Şu içerisindeki fonksiyonel. Tamam. Şimdi onu tanımlamadan önce şöyle diyelim. Sembolik olarak neyi tanımlıyoruz? X'teyi tanımlıyoruz. X dat, X'in türevini tanımlıyoruz. Bir de T'yi tanımlıyoruz. Tamam mı? Çünkü bu fonksiyonelin içerisinde X var, X dat var. Bir de T var. Zamana bağlı değişiyor. Zamana bağlı integralini almışız. Bağımsız değişken zaman. Fi'miz, o zaman fi'yi tanımlayalım. İşte fi'miz eşittir. Fi objective function, şeyin içerisinde, fonksiyonelin içerisinde x kare artı x datın karesi eksi x çarpı x dat, değil mi? X kare artı x datın karesi eksi x çarpı x dat. Şimdi Lagrange Euler denklemini yazalım. Şöyle diyelim. Lagrange Euler equation yazacağız. Diyelim onu, ekstremum diyelim. Ekstremum nokta. Çünkü neden? Biz J'nin ekstremum noktasını bulmaya çalışıyoruz. Onun için bunu çözmemiz lazım. Ekstremum eşittir. Dif 2 fi'nin şu denklemi yazacağız. Nerede o? Şu denklem. Fi'miz bizim burada artık şu. Dif 2 fi x'e göre kısmi türevini al. Eksi
Diff 2 içerisinin türevi. Önce x data göre alacaksın. Yani fi'yi x data göre alacaksın. Daha sonra bunu t'ye göre alacaksın. Tamam. Peki eşit eşittir. Bunu sıfır eşitleyeceksin. Eşit eşittir sıfır. Ekstremum noktasını bulacağız o zaman. Bu şekilde. Bir bakalım alalım sembolik işlemimizi yapalım. Şimdi 2x eksi x double dot. Şimdi şöyle yazalım o zaman denklemimizi. 2x eksi x dot artı bu da x dot. Değil mi? X'in türevi x dot. Şunlar birbirini götürecek. Şu ikisi birbirini götürecek. Eksi 2 çarpı x dot'ın türevi. X dot'ın türevi ne? X double dot. Tamam mı? X double dot eşittir sıfır. Şunlar götürdü birbirini. 2x eksi x double dot eşittir sıfır oldu. O zaman denklemimiz ne olur? 2x double dot eksi 2x eşittir sıfır. İkiler gider. Değil mi? X double dot eksi x eşittir sıfır. O zaman diferansiyel denklemimiz bu. Diferansiyel denklemimizi bunu bulduk. X double dot x double dot şöyle gösterelim. Bakın burada çözüyor sembolik olarak bunu. X'e göre türevini alıyor, kısmi türevini. Sonra x dot'a göre kısmi türevini alıyor. Sonra t'ye göre kısmi türevini alıyor. Bunu çözdükten sonra second order differential equation çıkıyor. Boundary condition şartı. Şimdi bu şartı sağlaması gerekiyor. Hemen onu yazalım. Şu Euler equation'ı çözünce tabii objective function'ımız şu phi. Phi artık şu değil mi? Şu içerisi. Bunu da gösterelim. Evet şimdi amacımız bunu çözmek. Bunun da boundary condition'ları verilmiş. x0 1'de, x3'te 2'ye eksi 3'müş. Evet şimdi bu diferansiyel denklemi nasıl çözeceğiz? Hemen şeye geliyoruz. Şimdi ekstremun denklemini bulduktan sonra. Şimdi bizim diferansiyel denklemimizi yazacağız. O zaman yazalım. Ne diyecektik buna diferansiyel denklemi? X'te d2x eşittir x2 dif x bir dakika xt2 tamam. X'in ikinci yani ikinci derece türevi d2x. X de zaten belli. O zaman equation'ımız ne? Differential equation'ımız ne? Differential equation'ımız d2x x double dot eksi x eşittir 0. Peki condition'ımız ne? Condition'ımız x sıfırda eşittir. Neymiş? Hemen şöyle bakalım. X sıfırda eşittir birmiş. Eşittir bir. Zamana bağlı olduğu için x3'te de eşittir 2 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. O zaman solution eşittir d solve differential equation conditions. Değil mi? Eşittir 1 eşittir 2.
Tamam, şimdi buna bakalım. Evet, böyle bir çözüm var. Ekstremum noktamız o zaman bu çıkıyor. 2 çarpı eksponansiyel eksi 3 denklem çıkıyor işte direkt. E üzeri eksi t artı işte 0,025 e üzeri t çıkıyor. Ekstremum noktamız buymuş o zaman. O zaman hemen yazıyoruz. O fonksiyonu yani bu ne anlama geliyor bu? O fonksiyoneli maksimum yörüngesini hangi fonksiyonda elde ediyoruz? Hangi zamana bağlı hangi fonksiyonda state equation cinsinden elde ediyoruz? Onu gösteriyor bize. Sembolik işlem yapıyoruz. Yani sembolik türev aldık. Ekstremum noktasını bulduk. Daha sonra ekstremum noktasından çıkan diferansiyel denklemi bir hareket denklemi gibi bir diferansiyel denklem çıktı. Onu ne yaptık? Sınır koşullarını uygulayarak çözdük. Çözünce bizim state durum denklemimiz çıktı ortaya. Yani çözüm prosedürü bu şekilde gerçekleşiyor. Bunu çözdükten sonra ekstremum noktasını buluyorsunuz. Şu diferansiyel denklemi çözüp şu kodu kullanarak ben bunu sonra kod içerisine atacağım. Bu şu anda nedir? Zamana bağlı olduğu için bu initial condition problem. Fakat bu boundary condition da olabilirdi. Bağımsız değişken zamana bağlı olmazdı. Başka bir şekilde konuma bağlı olurdu. O zaman şey yapacağız. Boundary condition. Şimdi genelleştirilmiş hali yazacağız işte. Boundary value problemine dönüşecek. X'ente n tane değişken olsun içerisinde. Yani bir vektör cinsinden ifade edilsin. Continuously differentiable olursa bu küme, bu bizim state kümemiz. Sürekli olarak türevlenebilir. Manifold. Bu ne oluyor aslında? Diffeomorfizm. Yani diffeomorfik bir manifold olursa e, X'dat'ın şeyi ne derler ona? Ekstremum noktasını ifade eden state'lerin ekstremum noktası function'ını minimize ediyor. Yani bu ekstremum nokta bu function'ı minimize eden ekstremum point olmuş oluyor. Şu function'ını minimize ediyor ve belirli sınırlar altında. Tabii birinci ve ikinci dereceden diferansiyel denkleme sahip olabilir. And x dot satisfies the boundary conditions ve Euler equation. Yani her bir x için bu Euler equation'ı satır satır yazacağız. O zaman şöyle tanımlayalım. Mesela x'in birinci değişkeni için yazıyoruz. İkinci değişken çünkü genelleştirilmiş formda artık n tane vektörümüz var değil mi? Yani bu Euler equation'ı ne yapmamız lazım? Boundary condition içerisinde yediriyoruz ya multivariable olarak. Multivariable formda boundary condition içerisinde görüyoruz. Burada da d phi bölü dx i bakın. Yani i 1, 2, 3, 4, 5 diye değişiyor. x1, x2, x3, x4 hangi state'le? Çünkü buradaki her state için bu şey geçerli. Burada birinci state'e göre türevini almak. Yani bu phi fonksiyonunun multivariable olan çok boyutlu phi fonksiyonunun x1'e göre türevini alıp birinci denklemi yazıyoruz. Sonra x2'ye göre türevini alıp ikinci denklemi yazıyoruz. Daha sonra hepsini ortak çözmek lazım. Ortak sınır koşulları içerisinde çözmek lazım ki ya, ekstremum şeyi bulalım, trajektoriyi bulalım. State trajektoriyi. Ekstremum fonksiyonları ekstremuma götüren ekstremum state trajektoriyi bulalım. D bölü dt. Bakın bu Euler equation. Tamam. Şimdi bunu n tane değişken üzerinden tanımladık. O zaman şöyle devam edelim. Bu generalized formda x eşittir b2. Eğer n tane değişken varsa tabii n defa bunun her bir değişken için Lagrange Euler denklemi çözmemiz lazım. Sonra orada her bir değişken için verilmiş sınır koşullarını çözmemiz lazım. Değil mi? Ekstrem trajektoriyi bulabilmek için. E, tamam. Evet şimdi bakın burada mesela buradaki objektif function'da x1 ve x2 değişkeni var. x1 ve x2 değişkeni var. Extremals'larını bulun diyor bu fonksiyoneli. Böyle bir problem. Sıfırdan pi bölü 2 arası değişiyor. x1 sıfırda 0, x pi bölü 2'de 1. Boundary condition'ları verilmiş. x2 sıfırda 0, x2 pi bölü de eksi 1. Evet, şimdi tekrar gelelim metrebe.
Şimdi önceki şeyi tanımlıyoruz. SYMS x1 dedik. x1 t. T'ye bağlı değişiyor. x2 t'ye bağlı değişiyor. x2 t. x1 dot t. Yani x1 dot t. x2 dot tt. Şimdi ekstremum şeyini bulalım. Fonksiyoneli bulalım. Fonksiyonelde ne var? Phi eşittir x1 datın karesi artı x2 datın karesi artı 2x1 2 çarpı x1 çarpı x2 değil mi? Fonksiyonelimizi yazdık. Daha sonra Euler equation yazıyoruz. Ekstremum eşittir dedik. Diff phi x. Ekstremum 1. Birinci ekstremum bulacağız. İkinci ekstremum bulacağız değil mi? Neden böyle yapıyoruz? Birinci ekstremum birinci değişkende. İkinci ekstremum ikinci değişkene göre türevleri. Kısmi türevleri değil mi? O zaman x1 dat, x2 dat olmuş oluyor burada. Geldik bunları da yazdık. Ekstremum 1, ekstremum 2. Şimdi bulalım buradan. Birinciye göre alıyorsun. Birinci değişkene göre alıyorsun. İkinci değişkene göre alıyorsun. Ekstremum 1'imiz neymiş? Bu. Ekstremum 1'i hemen yazıyoruz. Bu arada şöyle öncelikle şey yapalım. Bu arada az zaman. Yani tabii boundary condition'lar da var. Şöyle bir bakalım. Bir şeyde yazardık da. Neyse. Bir saniye. Şunlar tabii şey olacak. 2 olacak. Şurası 2. Şu x1 olacak. Şu x2 olacak değil mi? Problemimize bu dedik. Şimdi ekstremum. Birinci ekstremumu yazalım. Neymiş? 2x2 eksi 2 diff x datın türevi değil mi? Diff x datın türevi ne olur o zaman? x1 double dat olur değil mi? x1 double dat eşittir 0. Birinci denklemimiz bu. 2x2 eksi bunu simultaneous olarak yani simultane olarak çözeceğiz. Çünkü neden? Bu denklem takımı artık diferansiyel denklem sistemine dönüştü. Çünkü x1 x2 coupled birbirine coupled değişken. 2x2 eksi 2 x1 double dat. Tamam. Şimdi ekstremum 2'ye bakalım. Ekstremum 2'de 2x1 eksi 2x2 double dat. Eşittir 0 değil mi? Diff x2 datın türevi, x2 datın türevi, x2 double dat. Tamam. Euler Lagrange denklemini çözdükten sonra neye ulaşıyoruz biz? Şu konuma ulaşıyoruz. Euler Lagrange denklemini şunun için çözdük. Ekstremum için buna ulaştık. Peki daha sonra ne yapacağız? Initial condition. Boundary condition'ları uygulayacağız buna. Şunları implemente edeceğiz. Şu koşulları buna implemente edip şimdi çözelim bakalım o zaman bu diferansiyel denklem takımını çözelim. Diferansiyel denklem takımını neyle çözüyorduk? Özdeğer problemi. Şimdi onları detayla uğraşmayacağız. Çünkü bizim dersimizin konusu bu değil. Diferansiyel denklem çözmek. Zaten onları biliyor olmanız lazım. Bir diferansiyel denklem sistemi nasıl çözülür? Sınır koşulları altında. Özdeğer problemi. Özdeğer, özvektör. Mesela bunu aslında şey yapabiliriz. Özdeğerlerini bulup da yapabiliriz. Bir matris formuna getirip matris formundan özdeğerlerini. O zaman dörtlü sisteme ihtiyacımız var. Neyse o kadar şeye girmeyelim. Şimdi biz ne yapalım? Biz burada MATLAB'de hemen kısaca bunu çözelim. Yani çünkü şeyi anlatmıyorum burada. Diferansiyel denklem nasıl çözülür? Diferansiyel denklem sistemi vesaire. Onları zaten ön koşul. Bu derste ön koşul onlar. Denklemi yazacağız. Birinci denklemde ne var? D2x1 var. O da eşittir diff x1'in t'ye göre ikinci dereceden şey. D2x2 var. Diff x2 t ikinci dereceden. D differential equation 1'i tanımlayalım. İkiler gitsin. İkiler sadeleşsin fark etmez. x2 eksi
x2 eksi x1 d2 x1 yani d2 x1 ikinci dereceden türevi eşittir 0. Differential equation 2 eşittir. x1 eksi d2 x2 eşittir 0 dedik. O zaman equation'ımız differential equation matrisiksel formda denklem sistemi ya. D equation 1, D equation 2 olmuş oldu. Ee, initial conditions'lar ya da conditions olarak yazalım. Condition vektörü. Şimdi x1 0 iken sıfırmış. Conditions 1 neymiş? x1 0 iken sıfırmış. X1 pi bölü 2 iken 1'miş. X2 0 iken sıfırmış. X2 pi bölü 2 iken 1 eksi 1'miş. Bunlar eşitler. Conditions 1, conditions 2 dedik. Tamam. O zaman solution eşittir. D solve differential equation conditions. Sol nokta x1 eşittir. Sol nokta x1 x2 eşittir. Sol nokta x2. Evet. Birisi sinüsteymiş. Diğeri eksi sinüsteymiş. Bu iki diferansiyel denklemi iç içe yazdık. Yani high order terim olacak şekilde dördüncü dereceden. S üzeri 4 eksi 1 dedik. Oradan öz değerlerini bulduk. Öz değerleri sonra yerine yazdık bunları. Boundary condition'ları uyguladık. Sinüs t ile eksi sinüs t çıktı. Tamam. Bunun hem şey çözümüne bakın. Yani analitik çözümüne bakın. Yani elle çözmeniz gerekmez çoğu zaman da yani projelerde falan gerekmez. Ama elle çözümleri de bilin yani. Çünkü bunların dersini aldınız. Diferansiyel denklem çözümü derslerini aldınız. Bunu matematikada da yapabilirsiniz dediğim gibi. Fark etmez. Şu MATLAB kodu. Şu da çözümü. Special type yani özel durumlara geçeceğiz. Özel durumlardan kastımız ne? Her zaman işte problemler bu şekilde olmuyor. Bunları manipüle etmemiz gerekiyor. Yani boundary condition'larda özel durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi onlara sırayla bakacağız. Ya özel durumlardan kastımız mesela nedir diye soracak olursanız şöyle. Biz bunu kısıtsız almıştık. Mesela işte şey verilebilir. Her iki taraftan kısıtlı almıştık. Her iki taraftan kısıtlı vermiştik boundary condition'ları. O zaman denklemde bir problem çıkmıyordu. Fakat her zaman böyle olması şart değil. Mesela son durumu ve zamanı serbest sistem olabilir. Böyle sistemlerin koşulları var. Mesela son durumu T final serbest. Herhangi bir T final alacak diyebiliriz. Ve son durumu X final serbest. Pertürbe ettiğinde sen bu sistemi T final'da herhangi bir arbitrary T final diyor. X final'da da herhangi bir X final diyor. Yani son durumu ve zamanı serbest sistem. Başka örnekler var.
Bunlara geliriz. Özel durumlar var. Şimdi bakalım bu boundary condition'a ilişkin özel durumdu. Şimdi bir de fonksiyonellere ilişkin özel durumlar var. Mesela fonksiyonel durumları her birinin ayrı çözümleri, prosedürleri var. Onları göstereceğim tek tek. Siz problemi tanımladıktan sonra o hangi çözümü uygulayacağınızı, oraya nasıl entegre edeceğinizi biliyor olacaksınız. Şimdi x fi dependik only x dat. Sadece x data bağlı değişiyorsa yani türevine bağlı değişiyorsa x'in. Bu bizim objective function'ımızın fonksiyoneli. Euler equation'ı çözdüğümüzde zaten x data değişiyorsa burası zaten sıfır olacak. Geriye burası kalacak sadece. O zaman reduces to neye indirgenecek? Sadece bu denkleme indirgenecek. Yani d bölü dt, d fi bölü x dat bölü dx dat. Tamam. Peki bunun türevini aldığımızda bir kendisinin türevi vardı, bir içinin türevi vardı değil mi? O zaman ne oluyor? Kendisinin türevi d kare fi bölü dx datın karesi oluyor. İçerisinin türevi de x double dat olmuş oluyor. Ya da bu şekilde yazabiliriz yani. Bu x double dat sıfır olabilir ya da bu sistem sıfır olabilir. Yani d kare fi x dat bölü d x datın karesi sıfır olabilir. X datın sıfır olduğu durumda ne oluyor? X double dat sıfırsa x dat herhangi bir sabit c1 diyelim x data c1 diyelim. X'te ne olacak? İntegralini alıyoruz. İntegralini alarak gidiyoruz. C1t artı C2 olmuş olur. D karesi bölü dx datın karesi sıfır. Evet, bu nasıl sıfır olabilir? Bu denklem sıfır olması için x datın sabit olması lazım değil mi? X dat sabitse sabite göre türevi sıfırdır. O zaman x'te ne olmuş oluyor? C3t artı C4'ün integralini aldığımızda C3t artı C4 olmuş oluyor. Consequently, if phi depends only on x dat, solution to the Euler equation is famous to straight line. Evet, straight line'de çözdüğümüz örnek gibi oluyor. İkinci case'de mesela nasılmış? İkinci case'de phi dependik sadece y'ye ve x'e bağlı. Buna şurası kalacak ki sadece. X dat kalmaz. D phi bölü dx eşittir. D phi bölü dx eşittir 0 olur. D phi bölü dx eşittir 0 olur. İşte bu. Objective function içerisinde zaten ne oluyor? Sadece kendisinin türevini içerdiği, sadece kendisini içerdiği gibi. Şimdi evet, variable endpoint problems'a gelelim. Burada işte boundary condition yöntemini bulacağız. Birinci kezde mesela x'e free, yani f final state'imiz serbest. Böyle bir herhangi bir koşul kısıt verilmemiş. Ama TF biliniyor. Yani son geleceği zaman biliniyor. Sistemin ulaşacağı son zaman biliniyor. O zaman ne oluyor? Bir sürü farklı petler oluşuyor. Fakat bu petler, admissible petler sadece şeyle sınırlı, zamanla sınırlı. Zamanla sınırlı bir sürü pet oluşuyor. Çünkü final state'i bilmiyorsun sen. Ama başlangıç initial state'lerin ve initial zamanı fixed. Başlangıç noktan burası olsa da gidebileceği yörüngeler değişiyor. Bunlar arasında işte bu optimal değeri, ya objective function'ı minimize edecek şekilde olan optimal yörüngeyi bulmaya çalışacağız. Şimdi ne dedik? Tamam, yine objective function verilmiş olsun. Bu sefer ne oluyor? Şu denklemin second term, yani ikinci terimini integration by parts yöntemiyle ayrıştırıyoruz. D fi bölü dx eksi d fi bölü dx'te ne yapmış? Bunu dx parantezine almış. Delta x parantezine almış. Delta x parantezine almak için bunu 1 bölü delta x'te bölüyor. 1 bölü delta x'te bölünce ne oluyor? Bu delta x bölü delta t. Burası delta t kalıyor. Şurada delta t kalıyor. D fi bölü dx bölü d bölü dt. D fi bölü dx, tamam. Delta x kısmını şey yapıyor, açığa çıkartıyor. Dx çarpı delta t artı, bu sefer şurada çıkarttığı terim, yani şu kısma ne yapmıştı? D fi D fi bölü dx dat çarpı dx kısmını eklemesi lazım. Integration by part neydi? Bir saniye şöyle yapalım. UV eksi integral v d oldu değil mi?
UDV eşittir UV eksi VD. Şu second term yani şunu integration by part çözüyor. Şu second term şunu integration by part çözüyor. O zaman burasını ne yapması lazım? Dahil etmesi için o zaman eksi yapıyor. Evet, buradan nereye ulaşıyor? Heh, iki tane koşul çıkıyor. Sıfıra eşitledikten sonra tabii şeyleri yazıyor. Boundary condition'ları yazması lazım. Şimdi bu iki koşul bunlar neymiş? Xt0, x0 biliniyormuş. Dx0 eşittir 0. Yani variation fixed olduğu için variation'ı 0. Xtf'de xf bilinmediği için variation'ı 0 değil. Bu 0 olmadığına göre bunun variation'ı 0 ise bu 0 olmadığına göre df bölü dxstat df bölü dxstat'ın 0 olması lazım değil mi? Çünkü başlangıç koşullarına buna denkleme dahil edince ne oluyordu? Yani boundary condition'ı dahil edince bu denkleme elde ediyordu. Bu de öyle transversal condition'a ulaşıyordu. Ondan sonra special case'de bu durum xf fixed olmadığı için, sınırlı olmadığı için bu gösterilmiş. Yani bu taraf sıfır olamayacağına göre bunun sıfır olması lazım. dx bölü dxstat df bölü dxstat eşittir sıfırsa xs free additional equation serbest bir additional equation geliyor buna. Dahil ediliyor. Öyle equation yanında case A durumunu şimdi yazalım o zaman. Şimdi bizim durumumuz neydi? XF şimdi birinci case'imiz. Special case diyelim. The first one is şurada tabii variable endpoint problems. Tamam. Special cases. Birinci case'imiz. XF free. Siz artık mesela bu sizin probleminiz hangisine denk geliyorsa ona uygun çözümü burada araştıracaksınız. TF eşittir fix. Sıfırdan böyle oturup çözmeyeceksiniz. O çözümü araştıracaksınız. XTF eşittir x0. XF free, TF fix. Final time biliniyor. Fakat XF state'i bilinmiyor. Bilinmiyorsa başlangıç koşulu biliniyorsa XT0 eşittir x0 o da eşittir fix. Değil mi? Ee, Şimdi bir kere her zaman Euler equation'ı yazacağız. Euler equation'ı yazacağız. Ondan sonra şu Euler equation oluyor. Şimdi problemde nasıl çözüldüğünü gösterince oturacak iyice. Bu zaten gerek koşuyor değil mi? Bir dakika. df bölü dx stat eşittir 0. Bir kere bunu çözeceğiz. Şu Euler equation. Tamam. Ondan sonra transversality condition yazacağız. Geçişlilik yani şartı. Buradaki transversality condition ek bir denklem oluşturacak. E, Bu ek denklemde dfi bölü dx eşittir sıfırmış. Transversality condition. Bu case için transversality condition.
Case B. Bunun için bir örnek problem var mı? Bir hemen bakıyorum bir saniye. Mutlaka kitapta vardır da. Şimdi onu çözeriz bir saniye. Şöyle çözeriz. Şu DF, XTF. Şu zaten x0 bu free şey verildiği için x0 fix. Bunun değişimi 0 olacak. Burası zaten gitti. O zaman şurası eşittir 0 denklemi kalacak. Burası 0 olamayacağına göre x'e free verilmiş. 0 olamaz. Şey x'in değişimi var yani. Böyle değişim var. Burada x değişiyor bir şekilde. Son durum yani değişebilir. Ama delta df bölü dx'in 0 olması case'i. Tamam güzel. Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim hemen. Sonra case B'ye geçeriz. Şimdi bize transversal condition şu şekilde verilmiş. Dx kare artı dt kare. Bunun karekökü. 0 ile 10 arasında. O da eşittir. 0 ile 10 arasında 1 artı şu eğilik yarıçapı denklemi gene. 1 artı x statın karesi. dt. Tamam. Buna dönüştük problem. Yani bu şey curvature, radius of curvature problemi. Bu radius of curvature problemi sadece bak gördüğünüz gibi x data şeye bağlı. Bu denklem x data bağlı sadece. Bunu ben şimdi Lagrange-Euler denklemini çözdüğümde bunu hemen çözelim Euler denklemini. Şu example. Bunu nasıl çözeceğiz? Hmm, sevmesi xtt dedik. Sevmesi xtat. Tamam. Fi eşittir. SQRT. SQRT 1 artı xtatın karesi. Şimdi çözelim. Ekstremum eşittir. Diff fi 2x. Diff fi 2x artı diff 2 fi x tat. Şöyle diyelim. Ekstremum noktası şu. Yazalım şimdi bir o zaman. Şöyle. x statın karesi diff x tat t. X tat t nedir? X double dot bölü karekök içerisinde şu pardon 3 bölü 2 yani x statın karesi artı 1 üzeri 3 bölü 2 eksi x statın türevi x double dot eksi x double dot bölü x statın karesi artı 1'in karekökü üzeri 1 bölü 2 tamam eşittir 0. Tamam denklemimiz bu. Bunu sağ tarafa atarız. İkisi birbirine eşitleriz. O zaman şu x double dot'lar gider. Değil mi? X double dot'lar gider. Şurası 1 kalır. X dot'ın karesi üzeri 3 bölü 2. Ne olur bu? Şu taraf yukarıya çıkar.
Bunu bu tarafa alırsak ne yapar? Şurası 1 yapar. Eksi 3 bölü 2 ne olur? Eksi 1 bölü 2 olur. O da yukarıya aşağıya gelir değil mi? Şu eksi 1 bölü 2 üzeri şu eksi 3 bölü 2 ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur. Aynı şey var ya orada. Şurası gider. Şurası kalır sadece. Değil mi? 2 bölü 2 1 zaten. Şurası kalır. O zaman da bunun karekökünü alırsak her iki tarafın karekökünü alırsak ne olur? X tat eşittir. Yine karekök. X tat karekök. X eşittir 1 olur. Bunu da karekökünü alırsak böyle olur. Tamam. Güzel. O zaman Euler denklemini çözdükten sonra bunu elde ediyoruz. Tamam mı? Şunu çözdükten sonra bu denklemimizi elde ettik. Peki bu tek başına yeterli mi? Bizim boundary condition'larımız çünkü tam kesin değil. Kesin değil ama transversality condition'ımız var. Şimdi transversality condition uygulamamız lazım. Burada çünkü neden? Bütün şeyleri bilmiyoruz. Sınır şartlarını bilmiyoruz. XF sınır şartını bilmediğimiz için bunu çözemeyiz değil mi? Soruda başlangıç koşulu x'in sıfırdaki değeri verilmiş. X'in sıfırdaki değeri 1 demişiz. Ve TF'ye T final'a da 10 demişiz. T final'a da 10 demişiz. O zaman XF verilmemiş değil mi soruda? XF is unknown. Tamam. Evet şimdi boundary evet aynen. O zaman şey böyle şu probleme dönüşüyor olay. Yani bir sen şeyi biliyorsun. Başlangıç koşunu biliyorsun. Başlangıç koşunu biliyorsun ve zamandan sona ereceğini biliyorsun. Sıfırda bir değerini almış fakat 10. saniyede hangi değeri aldığını bilmiyorsun. Fix değil. X final free. Special case olmasaydı direktman Euler equation başlangıcı ve bitişi verilseydi direktman çözüyorduk bunu değil mi? Ama burada çözemeyiz bunu. Çünkü şu diferansiyel denklemi Euler equation çözdükten sonra elde edilen diferansiyel denklemin sınır koşullarını yazmak lazım. Fakat biz burada neyi biliyoruz? Final state'i bilmesek bile final time'ı biliyoruz. Onu ne yaptık? Transversality condition türettik buradan. Bu case için olan transversality condition bu. Bunu ispatladık yani. Bu problem de aslında çözebilir bir problem olduğunu Euler denklemini manipüle ederek, değiştirerek başlangıç şartlarını implement yani şey etmeden, pardon sınır şartlarını o son final state implement etmeden bu koşulu sağlaması gerekiyor dedik. O zaman bizim şu fi denklemimiz aynı zamanda bu koşulu da sağlayacak. D fi bölü dx eşittir 0 olması lazım. O zaman onu da yazalım. Transversality diyelim şuna. Transversality condition. Transversality eşittir. Ne dedik? Diff fi'nin stata göre x'data göre olan türevi eşittir 0 dedik. Bu da bizim diğer denklemimiz. Şu iki denklem birbirini sağlaması gerekiyor. Diff fi x'dat. O zaman transversality diyelim. Heh, o da bu. X'dat eşittir. X'datın karesi artı 1'in karekökü. Bu aynı zamanda transversality condition'dan da geliyor. Şimdi transversality condition'ın diferansiyel fi, fi'nin x'data göre kısmi türevinin sıfıra eşit demiştik. Bu final state için geçerli olan durum. Transversality condition'da her zaman boundary condition. Yani hangisi bilinmiyorsa, hangi değişken bilinmiyorsa onun yerine, değişkene onun değerini atacağız. Ve o şekilde çözülüyor. O zaman bizim denklemimiz, şu diferansiyel denklemimiz, şöyle gösterelim. Transversality condition'ı x final dot bölü x final dot'ın karesi artı 1'in karekökü eşittir 0 olacak şekilde ayarlandı. Şimdi x final dot'ın ne anlama geliyor? X final dot'ın 0 olması demek. Zaten bunun aşağısına bak, şuraya bak. X final dot'ın 0 olması demek. X final'ın sabit olması demek değil mi?
Yani x final sabit bir sayı alması lazım. X final eşittir k gibi, mesela k gibi bir değer alması lazım. Şu denklemi çözelim. Şöyle diyelim. O zaman x ne olacak? X de k, mesela kt artı kt çarpı k, mesela x. Şu k1 ise şu k1 t artı k2 oldu. Tamam mı? Yani bu şey denklemi çözümü böyle. Güzel. Peki transversal condition bize neyi söylüyor? X final dot X final dot 0 diyor. X final dot eşittir 0 diyor. Tamam. Final, bir de başlangıç koşulumuz var. X0, şöyle demişiz. X0 eşittir 1 gibi bir başlangıç koşulumuz var. T'nin yerine bunu 0 koyarsak ne olacak? K2 eşittir. K2 eşittir 1 olacak. Evet. K2 eşittir 1 olacak. K2 eşittir 1 olacak. Neden? X0'ı şuna, yani şu denklemin çözümü. Şuna sıfırı yerleştirdik mi eşittir. Bir de şu boundary condition buluyordu. K2 eşittir 1 oldu. Denklemimiz o zaman şu şekilde. KT x eşittir. Yani x eşittir K1 T artı 1. T'ye 10 verirsek x yıldız T eşittir. X dat eşittir K1 dedik. X'e K1 T artı K2 dedik. X'e 0 başlangıç koşulunu verdik. 0 K2 eşittir 1 olacak o zaman. Tamam, x eşittir K1 T artı 1. Transversal condition'dan şuradan geliyor. Bu normal şey denklemi çözmek. Şu denklemi çözmekle elde ettiğimiz kısımda. Xf dat, evet, xf dat eşittir 0 dedik. O zaman xf sabit bir sayı alacak. Xf c gibi bir sayı alsın, sabit 10. Xf 10'daki değeri, yani xf'in, evet, 10'daki değeri x dat f 0 ise o zaman bunun türevinde 0 olması lazım. Yani k1'in, o zaman k1'in 0 olması lazım. Şunun 0 olması lazım. O zaman k1 0 ise o zaman x eşittir 1 olacak. Güzel. X eşittir final state'imiz, yani her state'imizde x eşittir 1 olacak. Final state'imizde, evet, x final state'imiz 1 olacak. Tamam. X final koyarsak buraya, aynen. Şimdi zaten başka bir sürü örnek çözeceğiz. Pekişecek o. Tamam. Buradan x final state'i bulmuş oluyoruz. Transversal condition uyguluyoruz. Önce bakın şimdi önce denklem var elimizde. Bunu Euler Lagrange denklemini çözdük. Bu eşitliği kurduk. Bu eşitlikten diferansiyel denklem çözümünden denklem çözümüne geçtik. Mesela x dat eşittir 1 ise, sabitse x ne olur? X dat eşittir sabit bir değer. Şuradan zaten belli oluyor. Sabit bir değerse x eşittir k1 t artı k2 olacak. Daha sonra bunun yerine 0 başlangıç koşulunu uyguladık. 0 ise k2 eşittir 1 olacak. Tamam. K2 eşittir 1. O zaman x eşittir kt artı 1 olacak. Ve transversality condition'da x final dat'ın 0 olduğu geliyor. X final dat 0 ise bu denklem üzerinde bunun türevini aldığımızda ne olacak? K1 olacak. X final, şurası x final dat. K1 eşittir 0. O zaman x final dat eşittir. Pardon, x final eşittir 1. Aynen. X final eşittir 1. X final 10 eşittir 1. Aynı şey. Şu. 10. saniyede de hep 1 olacak. Tamam. Buradan o son şeyi bulmuş olduk. Ee, denklemi çözerek. Tamam, güzel. Şimdi devam edelim. İkinci case'e geçelim. Special cases dedik. Birinci case'imiz neydi? XF'in free olduğu case. Şimdi ikinci case'e bakalım.
Case 2'da ne var? TF free. Şöyle yazalım. Bu sefer TF free serbest. X final state XTF'de final state'de specified. XT0 yani T0 ve XT0 fixed. Tamam. Yani o nasıl oluyor? Onu hemen şöyle gösterelim. X0 alacağı değer verilmiş. Fakat XTF TF free ise XTF specified ise yani XTF biliniyor. Fakat bu sefer TF free. Hangi zamanda olacağı serbest bırakılmış. Yani sen ne hangi zamanda gelirsen gel diyor sana. Ama XTF burada kısıtlı olacak diyor. Buranın optimal peti. Yani başlangıçta buradan başlıyorsun. Başlangıç koşulunda, sınır koşulunda. Daha sonra buraya gideceğin kesin. Yani kesin buraya gideceksin. Fakat buraya giderken zaman kısıtın yok diyor sana. Ya zamanda serbestsin diyor. İstediğin zamanda gidebilirsin diyor. Tamam mı? E, Bu da bu şekilde. Şimdi bunun transversality koşulunu yazacak olursak yine burada integrating by part yapılıyor. Şöyle gösterelim. Yine DJ bir kere DJ ne derler buna? Diferansiyel extremal point, functional'ın diferansiyel artımını yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra belirtilen sınır koşullara göre yazdıktan sonra bunu Euler-Lagrange denklemi üzerinden bu artım miktarını ne yapıyoruz? Euler-Lagrange denklemi üzerinden çözüyoruz. Şu. Şu denklem işte. Yani orada ne oluyor? Şu artım miktarı, bu sonsuz küçük artım miktarı eşittir diyoruz. Sıfır. Euler-Lagrange denkleminden sıfıra eşitliyorduk ya. Fakat bu DJ'yi de delta J tanımlamış delta J'mizi sınır koşullarını bu denkleme entegre ediyor. O denkleme entegre edip çözüyor yani. Sınır koşulları başta tanımlanmış ya o special case için. Yani şu sınır koşullarında tanımlanmış. Onu hatta şöyle yapalım. Şu fonksiyonlar şunlar. Şunun fonksiyonları neydi? Onu da yazalım. XF değil de free ise. Yani şurada. XF free ise TF kısıtlıysa. TF verilmişse yani. Şurada bu bir önceki case 1 içindi. Case 1 için bu. Yani bunlar çok önemli. Bu koşullar çok önemli. Boundary conditions size verilmiyor her zaman. Yani optimizasyon probleminin bu şeyleri yani. Kendi probleminize göre mesela bazı şeyleri bilemiyorsunuz veya bazı şeyleri tanımlamanıza gerek olmadan çözmeniz gerekiyor. O yüzden burada bu kısıt koşullarını bu kısıtlar altında optimizasyonu yapmanız lazım. O yüzden burada bunları yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Şimdi ekstrem noktası şunu tamam geçtik devam edelim. Şimdi ben burada sadece size şeyi göstereceğim. Bu onun ispatları yani çok uzun bir ispatı var. Sadece biz problem çözümünde hangisine gereksinim duyuyoruz onu göstereceğim. Transversality condition'ları yazacağız. Şimdi ona bakalım. Şimdi case B'deyiz. Evet. Euler equation'ımız zaten belli. Bunu yazıyoruz. Bir de transversality condition yazıyoruz. Buradaki transversality equation da şeymiş. Bu sefer bakın T final'a bağlı denklem. Daha önceki neydi? XF'e bağlıydı. Çünkü XF not specified'ti. Şimdi TF not specified. Bu sefer TF'ye bağlı olacak denklem. Şimdi phi XTF dedik. Sonra bu problem nasıl çözülüyor ona bakacağız. Phi XTF X yıldız
eksi d fi bölü dx d fi bölü d fi bölü dx dat x yıldız tf tf tamam bunlar eşittir 0. D fi bölü dx dat. Şurada transversalite bekledim. Tamam. Şimdi ne yapacağız biz? Problemi çözerken önce case'i belirliyoruz. Transversalite equation. Şu Euler equation zaten sabit. Yani önce Euler equation çözeceğiz. Sonra boundary condition'ları yazarken transversality condition'ı da ekleyeceğiz üzerine. Bir tane problem çözelim. Şu tabii şu transversality condition bu da şey değil. XF cinsinden de. Evet şurası şu XF olacak. Şu XF cinsinden de. D bölü dx da def. Tamam. Şimdi bu da T final'a göre. Aynen. Bu da T final'a göre. Şimdi bir örnek çözelim. Şimdi demiş ki burada find an extremum for the performance index. Bu performans indeksi için 1 bölü x kare 1 bölü evet şu j eşittir integral t sıfırdan t final'a demiş. T sıfırdan t final'a 1 bölü 2 x datın karesi artı x dat artı x dat artı x dt gibi bir şey verilmiş. Tamam mı? Fonksiyon, objektif fonksiyonumuz olsun. Şimdi bunun t sıfırda şimdi soruda şöyle veriliyor bize. T sıfırdaki değeri sıfırmış. X t sıfırdaki değeri X t sıfırdaki değeri 1'miş. T final unspecified. T final unspecified. Fakat X optimal T final 2 olacak. Çünkü bu bizim kısıt değerimiz aynı zamanda. Yani o final değeri son değerimiz kısıtlanıyor. Burada kısıtlanmış. Tamam mı? Öncelikle bunu Euler-Lagrange denklemine göre çözeceğiz. Daha sonra transversality condition'ları ekleyip bunu bulacağız. Yani hangi state'te bu optimal değeri alırsa bu şu problemi yani bu kısıtlı problemi constraint equation'da çözmüş oluruz diye bu function'ını minimize edecek şekilde yani bu extremal e, noktayı bulacak şekilde hangi fonksiyonda bunu buluruz problemi. Şimdi o zaman yazalım. MATLAB'de yazıyoruz. Bir ekstremum yazıyoruz, bir transversality yazıyoruz. Burada neydi? Case'de case A şu case A problemi. Aslında şöyle gidelim. Şunu başa alalım. Burada böyle ayrı ayrı kodlar var da şöyle case A'da biz neyi inceliyorduk burada? İlk şeyde xf not specified. xf not specified verilmişti. Şimdi case B'de tf not specified. Evet güzel. Şimdi gelelim şuradan. Evet, SYMS sembolik olarak yazıyoruz. SYMS x xtt x dot t SYMS xt x dot t ve t. Tamam. Fi eşittir
0,5 çarpı x statın karesi artı x çarpı x stat artı x stat artı x. Evet, fi'miz böyle bir şey. Objektif fonksiyonumuz böyle olsun. X çarpı x stat artı x. Tamam, güzel. Şimdi şeyi yazıyoruz. Ekstremum bulacağız. Ekstremum işte diff phi x eksi diff x phi x stat t. Tamam. Bu Euler Lagrange denklemi. Bunu çözüyoruz. Bunu çözüp bir tane eşitlik bulacağız. Ekstremum noktasını bulduk. Function'da ekstremum değeri sağlayan ekstremum trajektorisi. Şurada problemi tanımlayalım. Şunu kestik. Phase B için problemi tanımladık. Tamam, güzel. Şimdi ekstremum noktasında bu x statı şu denklemi yazıyoruz. X stat sembolik çözdü ya. X stat eksi x stat. X stat eksi x stat zaten şu götürdür sıfır. O zaman ne kaldı? Eksi x double dot eksi x double dot artı 1 eşittir sıfırmış. O zaman x double dot eşittir nedir? 1'dir. X double dot eşittir 1. Bu bizim çözümümüz. Şimdi bu bizim genel çözümümüz. Tamam mı? Ama şimdi bu yetmiyor. Bunu başlangıç koşullarını implement etmek lazım. Şimdi x double dot eşittir 1 bulmuş muyuz burada? X double dot eşittir 1 bulmuşuz. Güzel. Evet, şimdi bunu ne yapacağız? Bunun türev şeyini alacağız. İntegralini alacağız. İntegrali ne olur o zaman? X double dot eşittir 1 ise x dot eşittir ne olur? X dot eşittir t artı c1 olur. X eşittir ne olur? Bir daha integralini alırız. T kare bölü 2 t kare bölü 2 artı c1 t artı c2. Tamam. Şimdi x'i bulmadık aslında. Yani x'in sadece başlangıç koşullarından arındırmışlar. Sadece denklem formunu bulduk. X'in denklem formu bize yetmiyor. Ben şimdi boundary condition'ları integre etmem lazım buna. X neydi? Birinci boundary condition'ımız zaten verildi soruda. Değil mi? 0 koyduğumda ben buna x t0'da t0 değerinde 1 alıyor. T0'da 0'mış. 0'dan başlamış. O zaman x0 1 alıyor. O zaman x0 1 ise eşitliği 1 ise 0 koyduk götürdü. Bu c1t pardon. Tamam. 0 ise bunları götürür. C2 o zaman eşittir C2. C2 eşittir 1'miş. O zaman denklemim ne oldu? Hemen şuraya 1 yazacağım. Aslında denklemi bu forma dönüştü. Birinci boundary condition'ı uyguladım. Şimdi ikinciyi nasıl uygulayacağım? İkinciyi bilmiyorum ki. Çünkü T final'ı bilmiyorum. T final'ı bilmediğim için. Ama x datın yani bu x optimal değerini şu aslında ekstremum point'i ya. Ekstremum point'i sağlayan şey. Trajektörü. O yüzden yıldız koyuyoruz başına. Bak. Bu aslında yıldız oluyor. Şimdi ben burada şöyle gösterelim. O genel koşul. Evet. Şimdi x yıldız tf eşittir 2'ymiş. Ben final state'i biliyorum. Final state'te final optimal state'im her zaman 2. Zaten 2'ye gelecek. Kısıt olduğu için optimal 2 değil ama tf is not specified. Tf'yi bilmiyorum. Onda ne yapacağım? Bu transversality condition uygulayarak çözeceğim. Şimdi buna neyi söylüyor? Tf kare artı c1 tf artı 1 eşittir 2. Ben bunu biliyorum. Çünkü neden? Buna tf yerine koyarsam şu denklemde tf kare artı t final'ı yerine koyarsam x tf t final karesi t final eşittir 2. Tamam. Güzel. Şu x1 double dot'tan geliyor bu çözünce. Şu Euler equation çözünce.
x1 double dot çıkıyor. İlk önce Euler equation çözüyoruz. Daha sonra başlangıç koşullarını yerleştiriyoruz. Daha sonra da transversality equation'ı bulup problemimizi çözeceğiz. Transversality equation bize neyi söylüyor? Final state'te bunlar buradaki bütün bu değerler şu denklemi sağlaması gerekiyor koşul. Peki bu denklemi nasıl sağlayacak? xtf yıldız eşittir 2 koyarsak önce bir denklemi yazalım. X yıldız tf denklemimiz neydi bizim? Tf kare 1 bölü 2 tf kare artı. Burada fi'miz zaten şeydi. Burada fi tf cinsinden yazarsak bunu ne yapmamız lazım? Nasıl yazmamız lazım? 1 bölü 2 1 bölü 2 xtf yıldızın yani. Şöyle 1 bölü 2 x yıldız yani son şeyi koyuyoruz. Optimali son t final'ı koyacağız. Final state'i koyacağız. tf'li olan. Bu ilişkinin içerisinde. Artı x çarpı x dot. Şu x dot'ın karesi şu x dot. Artı xtf yıldız. Bunu koyduk değil mi? tf sınır çarpı içerisinde. Aynı şey. Zaten x yıldızı. O zaman tf aslında şöyle yazabilirim. tf sınır çarpı içerisinde. Neyse. Eksi dedik. D bölü dx dot. Bunun dx dot'a göre şey nedir? Dx dot'a göre türevi. Şu gider. Şu ikiler götürür birbirini. X dot kalır. X dot'a göre türevi x'tir. Şudur. Ne yaptık? Şunun x dot'a göre türevi yani şu denklemin x dot'a göre türevini alacağız. Bunun x dot'a göre türevi nedir? X dot artı x. X dot'a göre türevi 1. X dot artı x artı 1 olacak değil mi? X dot artı x artı 1 çarpı x dot f. Neydi bizim transversality condition'ımız? Şuydu. Çarpı x dot f olması lazım şurada. Ha x dot f varmış evet. Onu yazmamışız, unutmuşuz. Şurada x dot f olacak. X dot f. Tekrar evet geliyoruz şuraya. Bir bölü 2 x dot'ın karesi artı x çarpı x dot tf artı x dot artı x eksi şurası şunun türevi çarpı x dot f diyeceğiz. Yani x dot tf şu tabii parantez içerisinde. Denklemimiz şu forma dönüştü. 1 bölü 2 x final'ın karesi artı x final dot yıldız artı x final dot artı x artı 1 çarpı x dot tf. Güzel. Eşittir 0. Buradan bu denklemi çözersek ne çıkıyormuş? Eksi x dot kare eksi x dot kare bölü 2 artı x dot eşittir 0 çıkıyor. Transversalite yazdıktan sonra şu denklemi elde ettik. Eksi x dot kare x dot yıldızı kare bölü 2 artı x yıldızı elde ettik. Daha sonra bize x yıldız 2 x yıldız tf eşittir 2 verilmiş. Bu 2 verildiyse burası eksi 2 eksi
Eksi 4. X yıldızın karesi. X dot yıldızın karesi eşittir 4. Olur değil mi? O zaman x dot yıldız eşittir 2 olur. X dot yıldız eşittir 2 ise evet, x dot yıldız eşittir 2. Güzel. Şimdi şurası zaten biliniyordu. Şurasını biliyoruz. Şimdi şu denklemden ne geldi? Şu denklemden geleni yazalım hemen. Evet, şu transversal denklemini çözünce eksi x yıldız x yıldız dot'ın karesi. Burada notasyonlara dikkat etmek lazım. Şimdi xtf yıldız 2 ise şu t final state'te 2 olarak verilmiş. O zaman şu denkleme göre bu denklemi yerine yazarsak, buraya 2 dersek, x'i atarsak x yıldızı şu x dot yıldız eşittir 2 olur. Tamam. Güzel. Şimdi bizim x değerimiz neydi? X değerimiz hatırlarsanız buydu. X yıldız tf. Boundary condition'dan. O Euler Lagrange denklemi çözümünden gelmişti. Değil mi? Şu x yıldız tf. Bunu biliyoruz. Şu denklemi biliyoruz zaten. Peki bunun x dot olursa ne olur? X yıldız tf eşittir 2. Tamam. X dot yıldız da 2'ymiş. X dot yıldız tf. X dot yıldız ne olur o zaman? Bunun türevi nereden nasıl alınacak? T'ye göre, zamana göre türevi. Şurası tf kaldı. Tf artı c1, c2 gitti. Tf artı c1 eşittir 2'ymiş. Evet, tf artı c1 eşittir 2'ymiş. Oradan çözeceğiz artık denklemi. X dat'ı bulacağız artık. Yani biraz şeyi var, biraz işlem yükü var. C1 ne oluyor? C1 eşittir 2 eksi tf oluyor. C1 yerine 2 eksi tf yazarız. C2 zaten 1. C2 zaten biliyoruz ki. C2 1. Burada bulduk ya C2'yi. Başlangıç koşulu verecek. C2 1 zaten. Onda sıkıntı yok. Evet. Bir tek koymak kalıyor yerine yani. C1 eşittir 2 eksi tf diyorsun. 2 eksi tf'yi buraya koyup tf'yi çekiyorsun. TF'yi çekince final state'i bulmuş oluyorsun. Bir zamanı yani optimize zaman. Bu unspecified şey verilmişti ya. TF'yi buluyorsun. Ondan sonra C1'i TF'yi yerine koyup C1'i yerleştiriyorsun. C1'i yerleştirince XTF denklemi çıkıyor otomatikman zaten. Tamam mı? XTF optimize state, pardon. XT artık bu optimize state geçerli. Tüm zamanlar için geçerli olmuş oluyor. C1 ile C1'i bulduktan sonra artık tüm zamanlar için geçerli oluyor. Optimize state. Evet, bu şekilde. C1 değeri de neymiş? 1 bölü 2 t kare kök 2 artı eksi kök 2'ymiş. Artı eksi kök 2 artı eksi 1 artı eksi kök 2 t tabii. TF buradan ne çıkmış? TF kök 2 artı 2 çıkmış. C'de artı eksi kök 2. Tamam. O zaman denklemimiz ne oluyor? 1 bölü 2 t kare x stat denklemimiz şu zaten. Böylelerle biraz çözünce şu çıkmıştı. Buradan C1'i çektik. C1 eşittir kök 2.
Bunu çözerek yani C1 buluyoruz. Transversal diye. Sonra asıl denklemi de buydu. Zaten C2 1'di. C2 1, C1 de kök 2. O zaman optimal state trajectory'm bu. Şu optimal state trajectory şöyle yazalım. Yani nihayetinde bu işin olayı nedir? Şu optimal state trajectory T final'da optimal time. Optimal time'de T final kök 2 artı 2. Buradan aynı zamanda T final'da çekiyoruz ya. Problemi çözmüş oluyoruz o zaman. T final'da bulmuş oluyoruz. T final eşittir kök 2 kök 2 artı 2. Yani ben optimal state trajectory'ye kök 2 artı 2 zamanında ulaşıyorum. O zaman benim zaman şeyim kısıtlı. Bak şöyle. Ben unspecified diye zaman. Ben buraya optimal trajectory izleyerek o objektif function bize verilen optimal trajectory izleyerek ancak kök 2 artı 2 saniyede gelirim. Kök 2 artı 2 saniyede gelirim. Ve bu kısıtlama da sağlamış olurum. Kısıt sağlayarak buradaki yörüngeyi optimize etmiş olurum şu petle. Şu fonksiyonla. O fonksiyon zaten x kare t kare bölü 2 artı kök 2 t artı 1 fonksiyonu. Tamam mı? O zaman toparlayalım şöyle bir dakika. Zaman geçti galiba. Bir daha şeye başlatalım. Case 3'e de haftaya bakarız. Case 3'te nedir? Case 3'te XF TF free, X0 T0 fixed. Yani XF TF ikisi de bu sefer free. Zaten 3 tane case var. Başka case yok. Tamam. 3 tane case var zaten değil mi? Bu zaman kısıtlı bir state yani durum şey kısıtlı. Oradaki alacağı fonksiyonun değerindeki kısıt. İki boyutta. İşte zaten neydi? İlk denklemimiz şeydi. Başlangıç koşulu veriliyor. XF free, TF kısıtlı, XF free. Burada optimizasyonu inceliyorduk. İkinci case'imiz XF kısıtlı TF free. Transversal equation'a dikkat edin. Şimdi iki tanesi için çıkarttık transversal equation'ı. Burada TF free, XF kısıtlı. Şimdi üçüncü birazcık daha zor. Üçüncü de ikisi de bilinmiyor. Yani hem TF'yi bilmiyorsun sen hem de XF'i bilmiyorsun. Bunu optimize etmeye çalışıyorsun. XF ve TF bilinmezliği altında ben bunu trajektörü nasıl optimize ederim? Sadece başlangıç koşulu biliyorsam o optimal fonksiyonda. Bu üçüncü case'i de haftaya inceleriz. Şurada slaytlarda da zaten şeyden başlıyor. Slaytlarda Calculus of Variations buradan başlıyor. Bunu çözmek için MATLAB'de ayrı bir şeyimiz var. Ayrı bir nümerik yaklaşımımız var. BVP 4C diye. Boundary Valley problemi çözülmesi için gerekli şeyler. Bunu da haftaya anlatacağım. Case'leri yapmıştık. Evet. Mesela şu hangi probleme karşılık geliyor? Bunun transversal condition ne? TF fix'te sadece bunu kullanıyoruz. TF final formülü. Bir de Euler Lagrange çözüp boundary condition'lar bunu atıyoruz. Öyle çözüyoruz problemi. Eğer bu case verildiyse bunu yazarak çözüyoruz. Bunun nereden geldiğini yani şunun nereden geldiğini çok detaylı bunun ispatı yani gösterdik zaten ama problemi çözmekte bir işimize yaramıyor o kısım. Yani biz şu anda teorik matematiğiyle ilgilenmiyoruz olayı. Sadece biz mühendislik problemini çözmek için uğraşıyoruz burada. Optimal kontrol problemini dönüştürüp bunu oradan çözmek amacımız. Ondan sonra şeye de geleceğiz. Şimdi üçüncü case 3'ü de tanıtacağız haftaya. Oradan devam edeceğiz. Boundary Value problemine geleceğiz.